Merhaba. Bu bölümde felsefe tarihinin belki de en karamsar ama bir o kadar da ilgi çekici isimlerinden birine Arthur Schopenhauer'a yakından bakıyoruz. Hayatın neden temelde acı çekmek olduğunu savunan bu adamın rahatsız edici ama dürüst felsefesini birlikte keşfedeceğiz. Schopenhauer'ın felsefesine girerken karşımıza ilk çıkan şey işte bu. Kafa karıştırıcı karanlık bir söz. Acı çekenlerle acı çektirenler aynıdır. Peki bu ne demek? Aslında bu cümle onun bütün düşünce sisteminin anahtarı. Bize diyor ki acı dışarıdan gelen bir şey değil sadece. O varoluşun ta kendisinde, hepimizin içinde taşıdığı bir gerçeklik. İyi de bu kadar zeki bir adam neden hayatın acıdan ibaret bir yanılsama olduğunu düşünsün ki? İşte bu sorunun cevabını bulmak için Schopenhauer'ın dünyayı nasıl ikiye böldüğünü, onun gerçeklik haritasını nasıl çizdiğini anlamamız şart. Evet, ilk bölümümüz var olmanın acısı. Schopenhauer'ın felsefesinin çıkış noktası tam da bu aslında. Neden var olmak sanki evrensel bir acı çekme hali gibi hissettiriyor. Her şey Schopenhauer'ın gençlik yıllarında yaptığı seyahatlerle başlıyor aslında. Dünyanın güzelliklerinden çok bitmek bilmeyen yoksulluk, hastalık ve zulümle karşılaşıyor. Bir yanda inanılmaz bir lüks ve zenginlik, diğer yanda ise insanın içini acıtan bir sefalet. Bu manzaralar onun zihninde derin bir iz bırakıyor ve şu sonuca varıyor. Acı, hayatta ara sıra karşılaştığımız bir şey değil, hayır. Acı, hayatın temel kuralı. Bu sözler gerçekten çok sert değil mi? Ama aslında onun temel bir gözlemini özetliyor. Diyor ki hayat bitmek bilmeyen bir arzu döngüsü. Bir şey istersin, elde edersin, kısacık bir an tatmin olursun ve sonra hemen yeni bir arzu, yeni bir eksiklik hissi belirir. Tıpkı bir hamster çarkı gibi. Sürekli koşuyoruz ama bir yere varamıyoruz. İşte Schopenhauer için hayat tüm canlılar için kurulmuş bu acı verici tuzaktan ibaret. Gelelim ikinci bölüme. Dünya bir tasarımdır. Peki, bu içinde yaşadığımız, dokunduğumuz, gördüğümüz dünya gerçekte ne? Schopenhauer'a göre hiç de sandığımız gibi değil. Schopenhauer'a göre gerçekliğin iki yüzü var, iki katmanı var. Birincisi tasarım dediği şey. Yani bizim beş duyumuzla algıladığımız, gördüğümüz, yaşadığımız bu dünya. Hani vitrin diyebiliriz. Ama bir de madalyonun öbür yüzü var, irade. İşte bu, o vitrinin arkasındaki her şeyi yöneten, görünmez, kör ve doymak bilmez bir güç. Ve asıl gerçeklikte tam olarak bu. Şimdi şu tasarım meselesini biraz daha açalım. Bu aslında tamamen bizim zihnimizin bir ürünü. Şöyle düşünün, zihnimiz dünyayı anlamak için zaman, mekan ve neden sonuç gibi bir takım gözlükler takıyor. Gördüğümüz her şey bu gözlüklerden geçiyor. Yani dünya kendi başına orada olan bir şey değil. O bizim zihnimizin yarattığı, kurguladığı bir resim. Tıpkı bir rüya gibi, bir yanılsama. Schopenhauer bu yanılsamayı anlatmak için harika bir metafor buluyor. Aslında bunu Hint felsefesinden alıyor, Maya'nın peçesi. Bu fikir şunu söylüyor, bizim gerçeklik sandığımız bu dünya aslında her şeyin üzerine örten ince, pırıltılı bir peçe, bir tül gibi. Ve bu tülün arkasında işte orada çok daha derin, çok daha temel ve evet, genellikle de korkutucu bir gerçek yatıyor. Peki, gelelim üçüncü bölüme. Perdenin arkası irade. Hazırsanız o peçeyi şimdi aralıyoruz ve arkasında ne olduğuna bakıyoruz. Karşımızda evrenin görünmez motoru var. Şimdi, irade deyince aklınıza hemen kişisel iradeniz, bir şey isteyip istememeniz gelmesin. Sakın. Schopenhauer'ın bahsettiği irade bu değil. Bu, evrendeki her şeyin özünde yatan kör, bilinçsiz, akıl dışı ve sürekli bir şeyler için çabalayan doyumsuz bir enerji. Bir amacı yok, bir mantığı yok, sadece istiyor. Yer çekimi, bitkilerin güneşe uzanması, bizim hayatta kalma içgüdümüz, hepsinin arkasında bu doymak bilmez itki var. Ve evet, tüm acılarımızın nihai kaynağı da işte bu. Bakın irade kendini her yerde, her şeyde gösteriyor. Gezegenleri bir arada tutan yer çekimi kuvveti mi? O bile iradenin ta kendisi. Canlılardaki o körü körüne yaşama ve üreme isteği, bu da irade. Hatta daha da ileri gidiyor Schopenhauer, bakın ne diyor? Dişlerimiz nesneleşmiş açlıktır. Yani açlık denen o doymak bilmez arzu, vücudumuzda somut bir şekle bürünüp diş olarak ortaya çıkmış. Peki ya o çok güvendiğimiz aklımız, zihnimiz, o bile sadece iradenin isteklerini yerine getiren bir hizmetkardan ibaret. Ama şunu bilmek lazım. Schopenhauer yaşadığı dönemde hiç popüler değildi. Hatta tam bir fiyaskoydu. Hayatının eseri, irade ve tasarım olarak dünya, ilk yıllarında sadece 100 tane falan sattı. 100! İnanılır gibi değil.
Fikirleri o kadar radikal, o kadar rahatsız ediciydi ki kimse duymak bile istemedi. Belki de insanın kendi karanlık doğasıyla bu kadar çıplak bir şekilde yüzleşmesi işine gelmedi, kim bilir. Geldik 4. bölüme. Kölelikten kaçış. İyi ama madem hepimiz bu kör iradenin oyuncağıyız, bu çarkın içinde dönüp duruyoruz, o zaman bir çıkış yolu var mı? Schopenhauer'a göre evet var. Ama sunduğu çözüm oldukça radikal. Peki nasıl kaçacağız? Schopenhauer'a göre iradeye hayır dememiz gerekiyor. Bunun da 3 adımı var. Birincisi, çileci bir yaşam, yani dünyeli arzulardan, zevklerden bilinçli olarak uzak durmak. İkincisi, merhamet, yani diğer bütün canlıların da senin gibi aynı iradenin kurbanı olduğunu, aynı acıyı çektiğini fark etmek ve son olarak hayatı olumsuzlama. Bakın bu çok önemli, bu intihar etmek demek değil. Bu, iradenin o bitmek bilmeyen hırsından, çabalamasından tamamen sıyrılıp mutlak bir dinginliğe ulaşmak demek. Yani motoru kapatmak. Merhamet burada kilit bir rol oynuyor çünkü Schopenhauer'e göre merhamet anı o mayanın peçesini yırttığımız andır. Bizi birbirimizden ayıran o sahte duvarlar yıkılır ve anlarız ki aslında hepimiz tek ve aynı acı çeken varlığız. İşte tam o an en başta söylediğimiz o garip söz yerine oturur. Acı çektirenle acı çeken aynıdır. Çünkü her ikisi de aynı kör iradenin esiri, aynı oyunun piyonlarıdır. Ve son bölümümüze geldik, Schopenhauer'ın yankısı. İyi de bunca yıl önce yaşamış bu karamsar adamın fikirleri bugün bizi neden ilgilendirsin? Neden hala önemli? Fakat zamanla, özellikle ölümünden sonra fikirlerinin ne kadar devrimci olduğu anlaşıldı. Özellikle de psikoloji alanında. Mesela Sigmund Freud'un o meşhur id kavramı var ya, hani içimizdeki o ilkel, doymak bilmez dürtüler, işte o konseptin ilham kaynağı neredeyse birebir kopyası Schopenhauer'ın iradesidir. Yani aslında insanı yönetenin akıl değil, bilinç dışı ve karanlık dürtüler olduğunu söyleyerek modern psikolojinin temellerini atmıştır. Ve Schopenhauer bizi işte bu devasa, rahatsız edici soruyla baş başa bırakıyor. Eğer bizi biz yapan en derin arzularımız aynı zamanda tüm acılarımızın da kaynağıysa, o zaman insan olarak kalıp aynı anda gerçekten mutlu olmak mümkün mü? Arzulardan arınmış bir hayat gerçekten yaşamaya değer bir hayat mıdır? Düşünmeye değer değil mi?